Merhaba, bugün sizin için hazırladığımız kaynaklara, yani Kürt halılarının o zengin, büyüleyici dünyasına yakından bakıyoruz. Bunlar sadece göze hoş gelen sanat eserleri değil, aynı zamanda sessiz hikaye anlatıcıları. Kaynaklarımız da tam olarak bu halıların çeşitliliğini, motiflerin ardındaki o derin anlamları ele alıyor. Amacımız bu dokuma mirasındaki estetiği ve kültürel kodları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Kesinlikle öyle. Yani bu halılar sadece iplik ve düğümden ibaret değil. Bir halkın hafızası adeta. Kadınların duyguları, nesiller boyu aktarılan bir kimlik ifadesi. Çok daha fazlası var içinde. İlk olarak kaynaklar bu halıların ne kadar çeşitli olduğuna odaklanıyor, değil mi? Cesur tasarımlar görüyoruz, canlı renkler, olağanüstü bir işçilik. Kürdistan, Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi geniş bir coğrafyanın kültürel izlerini taşıyor sanki. Evet. Çok geniş bir coğrafya. Mesela vintage halıların o soluk tonları, yaşanmışlığı var. Yün halılar daha dayanıklı, daha canlı belki. Oryantal halılarda inanılmaz bir detay işçiliği var. Kilimler daha hafif, geometrik desenli. Bu farklılıklar ne anlatıyor bize? Çok güzel bir nokta. İşte tam burada işin ilginçleştiği yer başlıyor aslında. İkinci kaynağımız diyor ki, bu halılar adeta bir dil gibi kullanılmış. Özellikle Kürt kadınları için. Yani aşkı, acıyı, göçü, umudu dokudukları bir ifade biçimi olmuş. Bir dil gibi. Yani her motifin bir anlamı mı var? Aynen öyle. Her bir motif bir kelime, bir cümle gibi. Mesela kaynaklarda geçen örnekler var. Koçbaşı motifi Sineke Mirokke diyorlar. Koçbaşı. Bu neyi simgeliyor tam olarak? Gücü mü? Evet, gücü, cesareti ve aynı zamanda soyun devamını. Hani koçun doğadaki o imgesi. Anladım. Peki ya eli belinde? O da sıkça duyduğum bir motif. Destli bele. O da işte dişi bereketi, doğurganlığı temsil ediyor. Doğrudan kadın figürüne bir gönderme. Ne kadar katmanlı anlamlar. Bir de hayat ağacı var. Darajyane. Bu çok daha evrensel bir sembol gibi sanki. Çok evrensel ve çok köklü. Kaynaklara göre kökleri Med mitolojisine kadar uzanıyor. Düşünün, binlerce yıl öncesine. İnanılmaz. Med mitolojisi. Evet, yaşam döngüsünü, aile köklerini, bir nevi ölümsüzlüğü ifade ediyor. Yani sadece bir desen değil, derin bir felsefe yatıyor altında. Peki korunma amaçlı motifler de var sanırım. Olmaz mı? Çok var. Akrep ve yılan mesela, Maro Khaled ya da o meşhur göz motifi, Çavenaze. Nazardan korunmak için değil mi? Aynen öyle. Kötülükten, nazardan sakınma amacı taşıyor bunlar. Renkler. Renklerin de kendi hikayesi var değil mi? Kaynaklar buna da değiniyor. Doğal boyalarla elde edilen renklerin anlamları. Tabii. Renkler de bu sembolik dili güçlendiriyor. Mesela kırmızı, aşk, yaşam, enerji demek. Çok baskın bir renktir genelde. Mavi? Mavi sanki daha sakin bir his veriyor. Evet, mavi barışı ve yine nazardan korunmayı simgeliyor. Yeşil, tahmin edersiniz, doğa ve bereket. Siyah peki? Genelde yasla ilişkilendirilir ama... Evet, yas anlamı var ama aynı zamanda güçlü bir koruma rengi olarak da kullanılmış. İlginç bir ikilik. Sarı güneşi, aydınlanmayı, beyaz da saflığı ve umudu temsil ediyor. Bu sembolizm sadece güzellikleri değil, anladığım kadarıyla yaşanan zorlukları da anlatıyor. Göç, sürgün gibi deneyimler. Kesinlikle. İşte burası işin belki de en dokunaklı kısmı. Kaynaklar yol motifinden bahsediyor. Göç yollarını simgeliyormuş. Bozkır çizgileri var mesela, kaybedilen yurtları anlatıyor. Ama belki de en çarpıcısı bahsettiğiniz gibi bazen bilinçli olarak yarım bırakılan eksik motifler. Evet, o çok ilgimi çekti. Yarım bırakılmış motifler. Bu değil, bir hata değil. Yarım kalmış bir hayatı, bir göçü, bir kaybı. Kelimelerin yetmediği yerde halının konuştuğu anlar bunlar. Sessiz bir çığlık gibi adeta. Çok etkileyici gerçekten. Bu eksik motif fikri, demek ki bu halılar sadece estetik objeler değil, bir direnişin, kimliğin, hafızanın taşıyıcısı olmuşlar. Baskı altında bile olsa o kültürü, sesi ilmek ilmek yaşatmışlar. Tam olarak bu. Ve bu gelenek kaynaklara göre bugün de yaşıyor. Farklı bölgelerde, diasporada
Kadınların ellerinde şekillenen bu sanat hem geçmişi bugüne taşıyor hem de geleceğe bir iz bırakıyor aslında. Gördüğünüz gibi Kürt halıları sadece mekanları süsleyen objeler değil, çok daha fazlası. İçlerinde derin kültürel anlatılar, kişisel ve kolektif tarihlerle dolu katman katman eserler. Hem görsel bir şölen sunuyorlar hem de bize yani size dokumanın ötesinde bir anlam dünyasının kapılarını aralıyorlar. Bu incelemeden sonra size şöyle bir düşünce bırakalım belki de. Acaba çevremizdeki diğer gündelik nesneler, desenler, semboller, farkında olmadığımız ne gibi gizli hikayeler veya kültürel kodlar taşıyor olabilir? Belki de etrafımızdaki bu sessiz anlatıcılara biraz daha dikkatle, biraz daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?